bunun içine dikiyorum. Evet. Bakın şu ara açık. Yine buradaki bu araları mutlaka kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar. Göbeği diktim. Şimdi bundan sonra bunu şu şekilde bunun içine dikeceğim. Yine şu aralar kapanacak mutlaka. Daha sonra da bunu bu şekilde dikeceğim. Ve taban dikilmiş olacak. Tabandan sonra arkadaşlar şu çemberleri bunun üstüne dikeceğim ve çantayı tamamlayacağız. Sadece fermuarının dikimi kalacak. Tabanı diktim. İpim burada. Şimdi bu 7 çemberi de bunların üstüne dikeceğim. Burada dikerken herhangi bir işlem yapmıyoruz. Kırma işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Döne döne dikeceğiz. Dönüyoruz. Sadece dönerek dikiyoruz. Bu şekilde. Bakın şuraya geldim. Şöyle. Kırmıyoruz arkadaşlar. Sadece dönüyoruz. Yani çember dönüyor. Fermuar aynı dikilecek ama işte fermuarı biraz çapraz koyacağız. Onu göstereceğim size. Bakın köşedeyim ya. Şöyle dönüyorum. Bu şekilde. Şöyle. Köşelerde arkadaşlar birkaç tur atalım ki arası açılmasın. Bakın köşe oldu, gördünüz mü? Sonra buraya geliyorum. Evet, böyle dönerek arkadaşlar üst üste dikiyoruz.
Evet. Arkadaşlar bakın. 7 sıranın 7'sini de tabanın üstüne diktim. Ve bu şekilde çantam oldu. Şimdi dilerseniz bunun tabanı kare olduğu için dilerseniz arkadaşlar bu çantayı şu şekilde kapatabilirsiniz. Yani fermuarı bu şekilde koyarsınız. Bildiğimiz klasik çanta olur. Yani klasik çanta şöyle tabanı kare şeklinde olan klasik bir çanta olur. Ama ben bunu bu şekilde yapmak istemiyorum. Benim amacım burada şöyle biraz farklı katlama şekli göstereceğim size. Şu şekilde arkadaşlar katlayacağım. Yani kare şeklinde ya, şu köşeleri ön tarafa baksın istiyorum. Onun için çantamı şu şekilde şöyle tutuyorum. Bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 bir tarafta tepe olacak şekilde şöyle çantamı katlıyorum. 2'ye katladım. Gördünüz mü? Ve buraya ben arkadaşlar dilerseniz siz buraya çıt çıt yaparsınız. Ama ben fermuar yapacağım. Fermuarım var elimde. Şu köşeden fermuarı tutturacağım. Değişik olsun istedim. Şekilde arkadaşlar şöyle 2'ye katladım ve fermuar bilindik fermuar dikme yöntemi. Önce şu köşeyi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tutturuyoruz. Önce şuraya bir tutturalım. Alttan girelim. Ucunu bir tutturayım. Uzun uzadıya bunu anlatmayacağım yine. Sadece ne şekilde yapacağımı size göstereceğim. Bu şekilde. Önce bu köşeyi tutturacağız. Evet arkadaşlar bakın. Hemen ucunu buraya doğru getirdim ve döndürdüm şöyle. Şuradan itibaren bunu dikmeye başlıyoruz. Bu şekilde döndürdüm. Buradan aşağıya iniyorum. Aşağıya indim. Fermuarın içine şuraya küçük bir çentik attım. Buradan yukarıya çıktım. Şuradan aşağıya iniyorum. Buraya bir çentik atıyorum. Tutturuyorum daha doğrusu. Burası tuttu.
Buradan tekrar çıkıyorum. Yukarıdan aşağıya iniyorum. Buraya ben bir çentik atıyorum sıkıca. Bu tarafa çıkıyorum. Tekrar geri dönebilirsiniz ama artık ben dönmeyeceğim. Yeterince tuttu. Ve buradan böyle aşağıya iniyorum. Yine buraya ben bir çentik atıyorum. Bir daha atayım, sağlam olsun. Ve buradan tekrar yukarı çıkıyorum. Ve tekrar şuradan aşağıya iniyorum. Ve yine buraya bir çentik atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar fermuarı böyle buraya komple şöyle dikeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın çantayı bitirdim. Bu şekilde fermuarımızı çaprazlama diktim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle köşeler ön tarafa bakıyor. 2 tanesi yan tarafa bakıyor. 2 tanesi öne bakacak şekilde. Bir de bunun tam oturması için içine şöyle bir karton kestim, oturttum. Ve bu şekilde şöyle kapatıyoruz. Sonra şuraya bir deri çiçek koydum. Şu şekilde sap kağıtlar hazırlayıp arkadaşlar çengelde böyle çanta sapını da taktım. Ve çantam bitmiş oldu. Şuraya da şöyle güderiden bir tutamak hazırladım. Fermuarın uç kısmına taktım. Evet. Çantanın yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.